diyor. Aracın motoruna bak diyor. Şimdi oradayız. Bizi tanımıyorlar. Birkaç kişi inceliyor. Aracın önündeyiz. Dün Iveco kamyonet kaldırdım bu sistemle. Bu araba sistemi, bu sistem ne işe yarıyor diye şaşırıyorlar. İşte benim aracımdan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz Samet? Arkadaşlar bugün Mudanya yolundayız. Mudanya yolu üzerinde Fethiye mahallesindeyiz. Bora kardeşimin dükkanının önündeyiz. Kendisinin bir lastik dükkanı var. Arkadaşlar bunu elinde tutuyorum, kusura bakmayın. Mikrofonu getirmeyi unuttuk. Evet. Bunu elinde tutmak zorundayım video boyunca. Arkadaşlar 126 BIS ile karşınızdayız. Güzel bir yapılı araç. Araçta Air sistemi de mevcut. Bu şekilde farlarda güzel bir çalışma yapmış. Zaten Bora arkadaşımızı da şimdi yanımıza davet edeceğiz. Samet, davet etmeden önce biliyorsun ki Bora bu araçta ortalama 3 aydan fazladır uğraşıyor ve gününü, hani derler ya, gece gündüz çalışıyorum, onun hakkını verecek durumda çalışıyor. Peki Çeyir ailesi biliyorsun aracın üstünde çok büyük emeği var ve bütün toplantılara katılıyor açıkçası. Hani Bora'yı bu konuda çok tebrik ediyorum. Babasıyla beraber çalışıyor, oldukça güzel bir iş yeri var. Zaten yol üstünde işlek bir caddede ama bizim şansımız herhalde bugün biraz sakin buralar. Videoyu rahatlıkla çekebiliyoruz. Ne dersin, Bora'yı çağıralım mı yanımıza? Evet arkadaşlar, Bora kardeşimizi yanımıza davet ediyoruz. Hoş geldin Bora. Arkadaşlar, Bora'ya yabancı değilsiniz. Kardeşim hoş geldin. Bir önceki Megi stüdyosunda zaten sizinle bayağı bir konuşmuştuk. Aracı bir tık çektik. Bora'dan gerçi birkaç görüşlerini aldık ama aracı bezle kaplamışlardı biliyorsun Samet. Herkes görmesin. Sürpriz bir projeydi açıkçası. Evet arkadaşlar, Bora'yı tanıyalım. Bora, seni tanıyalım kardeşim. İsmi, soy ismin nedir? İsmim Bora Yalım, soy ismim Yalım. Bu araba camiasında bayağı küçük, yani hala küçüğüm kimine göre, doğrudur ama şimdi bir yaşanmışlık var. Ne yaşadım derseniz, bu araba kolay yapılmıyor. Her şeyi ben bu arabada öğrendim. Önceden Doblo'cumuz vardı, modifiyeye onunla başladık. Tabii babadan gelen bir şey, daha doğrusu. Babadan bana yine Doblo'cumuzdan geri aşıladı. Mesela Böyle bu sevda sende nasıl başladı? BIS projesi nereden aklına geldi? Niye mesela başka bir araba değil de BIS ile başladın? Bir serçe de yapabilirdin. Ya da Örnek neden vermek gerekirse. gençlerin hayali olan Tofaş değil de neden biz? İlk başta benim de aklıma tabii ki Tofaş vardı, her gencin olduğu gibi. Ama Doblo'dan sonra bir boşluk oldu. Doblo'yu boşaltmak mecburiyetinde kaldık başka proje için. Bundan sonra ben bir boşlukta kaldım. Modifiyeli bisikletler falan başladım. Onlar da güzel şeyler. Hala duruyorlar bende ama Baktın pedal çevirmekle olmuyor. Yani Motorlusuna bir yere kadar- geçeyim dedin. aynen, zaten baştan beri arabacıydım. Bir ara boş kaldım diye bisikletçiliğe geçtim ama ondan sonra bir Serkan Şerbetçi abim var. Barbie aracıydı, pembe. 126 biz ondan aşılandı bana. O da bizim sayılırdı yine. Oradan geldi yani. Onu bir tane biz yapalım dedik. biz de. Peki Bora, hani bu dedin ya, Doblo aracımız vardı, oradan işte onu satınca mecbur bisiklete döndük. Bu araç mı? Evet, o araç bu tabii. Ben bir tık da eski kasa biliyordum onu. Yeni kasaymış aslında. Yaş kaçtı senin? 18. Şimdi 18 yaşındasın ama şimdi diyor ki ben arabacıyım. Seyircilerimiz diyecek ya yaşın kaçta? Kardeşim, bu işin yaşla alakası yok. Belki 13 yaşında başladın, belki 10 yaşında başladın ama hakikaten işini hani bu günümüzdeki ustalardan çok çok daha iyi yaptığını da söylenebilir. Seni bu konuda tebrik ediyorum ya. Teşekkür ederim. Bende biraz fazla var, evet. Bir iş yapıyorsan düzgün yapacaksın, güzel yapacaksın. Ya tam yapacaksın ya hiç yapmayacaksın. Ben öyle düşünüyorum. Yani bu işin, aşkın, sevdanın yaşı yok. Araba sevdası. Bizim de halı kenarında araba sürmeyle başladı bu sevda. Kesinlikle öyle. Yani sevmek lazım arkadaşlar bu işleri yapmak için. Modifiye ayrı bir şey. İnsanın uğraşmasıyla olan bir şey. Yani bu uğraşla sen de gerçekten seni tebrik ediyorum Bora. Sen de güzel bir araba yapmışsın kardeşim. Teşekkür ederim. Yatıyorum kalkıyorum, daha ne koyabilirim diye düşünüyorum ama artık yeter diyorum biraz da. Hakikaten de yapacak bir şey artık aklıma gelmiyor.
Kondisyonunu korumak lazım. Buna koyabileceği başka bir şey herhalde tank paleti koysa daha da başka bir şey olur. Kesinlikle üçgen palet koyabilirsin altına yürümesi için. Bir şey hakkından fazla masraf yaptık yani. Bir şey bu kadar masraf yapmak akıl kârı değil pek. Arabanın maliyetinden fazla. Yani, Kaç katı fazla? değil mi? Çok fazla. Arabayı açıkça söyleyeyim 2 sene önce 20 bin liraya aldık. Ama maliyetini söyleyemeyeceğim. Arabanın Yani ufak bir alış rakam fiyatı vermek gerekirse söylemek ister misin? Yani sana kalmış. 200-300 arası diyeyim. 200 bin 300 bin liralık bir masraf var Ben diyorsun. net biliyorum ama yani netini söylemek istemedim şu an. O bende seyircilerimiz kalsın. tahmin etsin mi? Aynen netsin onu seyirciler tahmin etsin. Soralım arkadaşlar. O zaman yavaş yavaş arabamızı incelemeye başlayalım. Bora arkadaşımız neler yapmış? Bu sorunun cevabına gelecek olursak arkadaşlar Bora'dan dinlesek daha iyi olur. Benim gördüklerimi ben söyleyeyim. Krom bir ön tampon yapmışsın. Polonya'dan özel bunların spor modelleri var. Onların tamponu getirdik. Türkiye'de yok. Bayağı bir şey getirdik yurt dışından Polonya'dan. Bu panjur, öndeki panjur bu şekilde mi orijinallerinde de? Şeyini kasasını elemedik. Bu panjur yok. Arabanın kasası o. Bir şeyini yapmadık. Kordonlarını güzel çıkarttırdık. Ya ben şeyi merak ettim. Bu yağmurlu havada bu arabayı kullanınca yani hiç silecek de yok bunda. Bunu neyinden siliyor? Silecek. Buradan çıkıp elinden mi siliyorsun yoksa? Silecek. Bir sistem Olmaz. düşündün mü? Yağmurda kullanamam ben bu arabayı. Arabanın altını da gösterebilirsek. Dediğimi Yağmurda anladım. yağmurda çıkarmıyor yani arkadaşlar. Şunu da söyleyelim. Havada birkaç yağmur atıştırıyor. Oranın içi gidiyor ama Evet. sağ olsun bizim için özel çıkardı arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum bu konuda. Yağmur kaydırıcı kullanabilirsin camda. Yağmur direkt kayar gider. Hani yağmurda bir tık nebze sana yardımcı olur. Tavan konusunda bir şey soracağım. Meki çevirde mi kestirdin tavanı? Aracı aldığımda vardı. Kesin. Ben onu yeniledim sadece. Ama Mustafa abinin de parmağı var arabanın üstünde Kadir. Parmağı var değil. Bence bütün kolları Bence var bütün arabanın. kollarıyla arabaya sarılmış böyle. Kesinlikle öyle. Air sistemini zaten Mustafa abi de yaptırdın sen. Evet. Biz de gördük orada. Mustafa abinin de yani Emeği çok. emeği var üstünde. Bir ay uğraşalı, bir ay 40 gün uğraşalı da. Arkadaşlar konuşuyoruz ama bayağı bir yağmur bastırdı. Tavanı kapat istersen Bora. Tavanı kapatayım. Arabayı Alanı içeri al, alalım. içeride devam Aynen. edelim. İçeride devam edelim arkadaşlar. Buradan Emrah Başkanıma selam olsun. F250 yapılı. Beklemiyorduk, sürpriz oldu. Araban çok değişik olmuş. Diğer araçlardan farklı. Zaten insanların da kafasını çevirten tarzdan bir araba. Bunlar ne kardeşim? Yani nasıl bir süs yaptın? Silecekleri iptal ettiğin için mi böyle bir şey koyma Evet, gereksinimi orada duydun? civata durmasını hoş duracağını düşünmedim. O yüzden böyle bir fikir geldi aklıma. Yani güzel Onu da oraya olmuş. uydurdum. Her şeyi uyduruyoruz bir şeyi kılıfına. Çok ilginç Onlar olmuş aslında arkadaşlar. bijon kapakları. Aksesuarcılara satılan bijon kapakları. Ben onun içine bir işlem yaptım. Dişine kendi elimle sıkıyorum, söküyorum. İstiyorsanız göstereyim. Yani sen ona diş açtın değil mi? Normalde onun Türkiye'nin bir diş yok. Çevirdim. Kaputun altını görebilir miyiz Bora? Bir tık yaklaşır mısın? Bora, şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Biliyorsun dün bir buluşma vardı. Çoğu arkadaşımız senin aracın, sen şimdi tabi Bora açtı aracını önlü arkalı. Çoğu arkadaşımız bunu motor zannetti. Yani diyor ki o aracın motoruna bak diyor. Şimdi biz oradayız. Bizi tanımıyorlar. Birkaç kişi inceliyor. Aracın önündeyiz. Bunu görüyorlar ya. Ulan diyor aracın motoruna bak diyor. Adam yapmış ya diyor. Helal olsun. Oğlum diyor motor değil, inanmıyorlardı. Arka tarafa açtın ya. Öyle sürdüler. Yani önde bir air süspansiyon tam bir motorun gücünde yapılmış. Öyle değil mi Samet? Mustafa abi hakikaten böyle uğraşmış burayla. Bu ses bu arabadan mı çıkıyor? İnsanlar da şaşırıyor. Ama Araba aslında ufak, ederi büyük. air sistem arkadaşlar bunlar. Yani herhangi bir motorun aksamı burada bulunmuyor. Motor aksamı arka tarafta. Araba 650 cc arkadaşlar. Yanlış anlamayın. 1.0 bile değil. Ama Bora yargıyı dağıtıyor galiba. Ben öyle görüyorum. Musa abi de demişti zaten biz dalga geçeceğiz, hava sistemiyle götürüyoruz bu araba diye. Yani her şey Biraz ayrı oldu bir, yani. her şey ayrı bir tarafa, hava sistemi bu arabanın yeter diyorsun. Abi kesinlikle Bora yardıma bile gidiyormuş. Babası dedi ki geçen Dün Iveco kamyoneti kaldırdım bu sistemleri. Lastiği komple yerdeydi.
Aracı kaldırdık, buraya getirdik. Burada tamirini, işlemlerini yaptık. Yol yardım olarak kullanabilir misin sen bunu? Kullanıyorum. Yaz buraya Bora yol yardım olarak. Gidince şaşırıyorlar. Bu arabayla mı kaldıracaksın? Bu araba sistem, bu sistem ne işe yarıyor diye şaşırıyorlar. Açıkçası haklı yani. Yani 4 kişinin bineceği bir araba değil arkadaşlar. 4 kişinin kaldırabileceği bir araba. Kesinlikle öyle. Şöyle teker zaten Kadir o tarafa geçse, ben bu tarafa geçsem, 2 kişi de arka tekerleri bulsak bu arabayı elimizden kaldırıp herhangi bir yere koyup park edebiliriz. Kesinlikle. Samet, ses sistemi de çok güçlü aracın. Tabii YouTube'da istediğimiz şarkıyı açamıyoruz biliyorsun. Ses sistemi oldukça güçlü. Motor kısmını biraz kapatalım bak. Şaşırdım motor kısmı dedim. Ön bagaj kısmı diyelim. Sisteminde Yağmur şu an Umut abimden şey aldık. Yardımcı oldu bize. Sistemini ondan tedarik ettik. Bizden de selam olsun. Dükkan olarak ismi ne? Yağmur soğan. Yağmur soğan. Yağmur Soğan. Ben duymadım, özür dilerim. Şöyle yan tarafını inceleyelim arkadaşlar biraz da sizler için. Bora kaç inçlik bir jant kullandın kardeşim? Anlatabilir misin? 15 inç. 15 inç bir jant kullandık. Normali orijinali 12 bunların. 13'te çıkanlar oldu. Normali 12. Peki. 15 taktım. Çok aradın mı yani? Başka modeller falan deneyip de hani bu olmadı ben bunu değiştireyim başka takayım dediğin oldu mu? Kafamda toplarken jant konusunda bir fikir vardı. O da SSR tarzı bir jant bu da. Zaten modeli aynı. Kafamda bu vardı. Dükkanda da vardı. Ben taktım işte. Sen de jantla taktın. çıkıyordum He. işte. Hoş durmasın. Daha güzel hoş durmuş. Arabanın iç disklerini bile göstermiş yani. Geniş açılı bir Ben 5 kolu jant. severim. Açık jant. Jantın içini silebileceğim. Jantın içindeki disk kaliper hava alması gerekiyor. Her detayına uğraşmak istiyorsun sen de. Arkadaşlar burada bir depo kapağı mı oluyor bu? Evet, onu bahsetmiştik. Onu da şey yapmıştım. Beğenmiştim size. BBS jant kapağına benzemiş. Gayet güzel BBS hoş jantlarım durmuş. da var bu arada içeride. Onları da takacağım. Şeyde rafta değil mi içeride? Evet, Ben onları içeride. gördüm. Onlar da harika. Bora yağmurlu havada kullanmıyorsun, çıkarmıyorsun eyvallah da. Geçiriyor mu yani yağmur? Asla. Yağmur Gram su geçirmiyor geçirmiyor. değil mi? Onu çok merak ettim çünkü Cam fitillerinden bir iki damla o da araç nazarlık mı? Onu, yani yeni taksam da kaçacak. Zaten yeni taktık onları da. O normal, o kadar oldu. Siliyoruz, elimizde bez var. Kesinlikle öyle. Biraz için değil arka tarafını motor kısmını Bu sefer inceleyelim. gerçekten motor kısmından Evet bu geçelim. sefer gerçekten motor kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle açalım sizler için. Allah ben yukarı doğru açacak zannettim. Arkadaşlar yani şu motorun görüntüsü ben 650 cc'yim dedirtmiyor açıkçası. Kesinlikle yani Normal bir 1.6 araba motoru var gibi görünüyor görünüşte. hakikaten performans işi yani Samet. Hani aracın belki içinde çok bir güç yoktur ama dışındaki o kaplamayla Ford Mustang yaratmıyor yani o kaplama açıkçası. Beni korkutuyor yani. Sonlarına büyüttük. Karbüratörüyle oynadık. Çok bir şey yapamazsınız burada yani. Egzantrik yapılabilir ama egzantrikte biraz dengesiz çalıştıracağı için onu istedim. Hı. Ufaktan bir şeyler yaptık yani. Ya Bora'nın ufaktan dediği şey ne biliyor musun? Hakikaten ufak detaylarını bile düşünmüş Melika. Şuraya bile bir sibop kapağı mı ayarladın, ne yaptın? O bisikletten kalma bir şey bize. Şimdi bir takılıp. Yani detay arıyorsanız arkadaşlar detay çok. Motorun rengini bile arabanın rengiyle bir yapmış. Öndeki air sistemleri de dahil olmak üzere. Bunu bir önceki videoda da Mustafa abinin orada da söylemiştim. Ahmet aracın içine geçelim mi? Ne dersin? Ben içine geçmeyi çok isterim de oturma işinde biraz yokum Kadir. Ben de yokum. Bora taşımacılık nasıl yapıyorsun yani arkadaşlarla gezmeye giden hani kilolu arkadaşın olunca sıkıntı çıkarıyor mu çekiş konusunda? Valla 5 kişi arkadaşım da burada. 5 kişi binip piyasa yapıyoruz. Zevkli oluyor. 5 kişi bu arabaya biniyorsunuz. Aracın içinde de 3 kişiyi yaptık. Ben arkadaşım arkada oynamasına iyi bir arkadaşım yaptı. Vallahi arkadaşlar akla mantığa Makara sığmıyor. videolarımızda var öyle. Normal olarak bakarsın. Bu akşamı yaptık arabanın içinde mecburen yapacak bir şey yok. Günüseli Havalimanı fuarında. Öyle oluyor yani. Peki araç sen o zaman başka bir yüzle gittin herhalde. Bu halde değildi araç. Araç bu halde değil. Daha yeni toplamıştık. Tabii ki birkaç eksiğimiz oldu illaki fuara yetiştirmek için. Tabii. Ama yine çok ilgi alaka çekti. Dikkat çekti yani. Çekmez mi? Ki ben eski halinde hatırlıyorum galiba. Biz Evet, de oradaydık. o zaman da iyi duruyordu araba, yine Evet. basıktı, iyi, sağlam basıktı. Optik Koyduğunda, yani. aynen. Ahmet, Yine duruyordu araba yani. Şimdi ayrı duruyor. Evet arkadaşlar biraz da arabamızın iç kısmına geçelim. Melika seni şöyle alalım. Şöyle arkadaşlar oturmak istiyorum ben.
Cam kollarımız bile aynı renkte Kadir. Vallahi. O konuda çok hassas ya. Gerçekten tebrik Bora ederim. gel kardeşim sen de. Direksiyon tarafına geçebilirsin. Arkadaşlar arabamızın iç döşemeleriyle dış rengi arabanın bir tutmuş. Direksiyon olsun, vites topuzu olsun, işte el freninin kaplaması olsun. Hepsi birbirine detaylandırmış. Güzel bir görünüm sağlamış. Ayrıyeten burada da bir oyuncak arabamız var. Aynı modelden. Bir de bunların 126P'leri var. Evet. Polonya'da üretilen versiyonları. Ufak tefek farklılıkları var. Ufak tefek farklıları var bu şekilde. Yani bu araban çok güzel kardeşim. Bunun bile bir detayı var. Bunu benim Yani. yaptı. Ebru yok Yıldız benim için. Çok güzel olmuş. Gerçekten arabanın içi döşemesi bile harika yani. Neler anlatmak istersin? Arabanın içinde olmayan ne yaptın? Mesela ben görüyorum zaten döşemeleri değiştirmişsin. İşte içindeki kapı kollarını değiştirmişsin. Vites topuzu olsun. Sen neler anlatmak Bu istersin? vites topuzunun kırmızısını bulamadım benim şansıma. Normalde kırmızısı vardı. Bunu bile krom Emre abim kapladı Atölye 53. Bu içinde bile krom şeyi var, detayları var. İşte bütün plastik aksamların yeni sıfırdan yine boyası yapıldı orada. Döşemesi sıfırdan yapıldı. Yani yapılması gereken her şey de bir el var. Bütün parçaları bir eldeydi. Bu pedallara araba boyandıktan sonra ben geldim burada otoboyasıyla boyadım. Pedal kollarını bile. O kadar özeniyorum yani. Kolonlarımız için biberciye gittik. Onları şişirttik. Sonra bu kadar şişkin bir yeri kaplamak çok zor. Bunun kaplamasını yapan ustama teşekkür ederim. Bu şekilde bunlara ben kendim polisaj yaptım. İçli dışlı. Krom detaylarından Aynen, krom detayları güzel bir bayağı bütünlük sağlamışsın. Bunu da sıfır aldık. Her şeyini sıfır aldık yani Polonya'dan geldi. Arkadaşlar anahtarda bile kırmızı detaylardan vazgeçmemiş Bora. Aynen. İçinden anlatacaklarımız bu kadar. Ses sistemlerimiz var. Kullandığın amfinin markası nedir? Ses sistemi olarak neleri tercih ettin? Evet. Hoparlörlerim 16 santim Vibe ölüm serisi. Hakikaten ölüm gibi çalıyor. Adamı öldürür yani o ses. 20 santim de aynı şekilde kapılarda. Teybimiz Kenwood. İşlemcili. Amfi çıkışlı yine. Bluetooth'lu. Bu 3 tane amfi var araçta. Bir tanesi Q-Line Vibe'larla çok güzel çalıyor. O 4x400 olması lazım onun şeyi. Frekans gücü. Yani güzel bir tok ses Bayağı veriyor iyi diyorsun ses var. evet. Koltukların altında amfiler var. Her yerinde bir doluluk var yani. Arkadaşlar bunun arka yaşam alanını incelemek isterim de. Yani arkaya benim herhalde bir bacağım değil kolum bile girmez. Öyle söyleyeyim. Bu şekilde bayağı da. Ya tabii siz biraz ufak olduğunuz için arkadaşlar çıkalım arabanın içinden biraz. Şöyle nefes alalım. Arabanın içi dar yani ufak bir araba. Benim aracımdan bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bugün 126 bizle karşınızdaydık. Bu arada kardeşime ben teşekkür ediyorum. Bizlere dükkanın kapısını açtı. Öncelikle Turgut abime bize mekanının kapısını açtığı için ben öncelikle teşekkür ediyorum kendisine. Ben de alalım abi böyle. Bora'nın babası oluyor Turgut abi. Kendilerine ait söylemiştim video başında da lastik, araba üzerine tamirhane gibi bir mekanınız var. Bize dükkanını açtığın için sana çok teşekkür ediyorum. Misafir ettiniz bize. Oğlunun başarısından sevinmemi çok büyük. Bunu tartışmamıza gerek yok. İkinize de emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Bizim kanalımızın planımızda da yazdığı gibi onaylı bir söz var. Sizce bu araç onaylı mı? Fazlasıyla onaylı. Onaylı.